Hasta kolu fibromiyalji derslerin altıncısındayız. Bu derste kadın olmakla ilgili sorunlar üzerinde daha çok duracağız. Fibromiyalji bir hastalıklar bütünüdür diye konuşmuştuk ve bir bozucu alanlarında olumsuz etkisinden bahsetmiştik önceki derslerde. Fibromiyajide kadınlarda çok yaygın olduğunu biliyoruz ve fibromiyajide bozucu olanların çok büyük etkisi var. Özellikle de jinekolojik bozucu alanların. Bunlar da kadınların başına geliyor. Neler bunlar? Sezeryan, rahim ameliyatları, kürtajlar, rahim içi araç spiraller, özellikle de hormonlu olanlar, yapılan birçok müdahale, jinekolojik her türlü müdahale. Doğum sırasında normal doğum sağlıklıdır ama doğum sırasında çok zorlanıldığında vajina içine bir epizotomi dediğimiz kesi atılıyor o bebeğin çıkması için veya işte vakumla falan çok zorlanılıyor. O zaman vajina çok yıpranıyor. Bu tür etkiler. Onun dışında kronik enfeksiyonlar. Yani jinekolojik bölge, akıntılar, işte cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar. Buralar nemli bir ortam olduğu için kronik enfeksiyonlara da çok yatkınlığı oluyor kadınların. Bu tür enfeksiyonlar ve hormonal ilaçlar. Hormonal ilaçlar derken işte polikistik overiniz olabilir, ağrılı regliniz olabilir, adet düzensizliğiniz olabilir, erken menopozunuz olabilir veya herhangi bir nedenden tüp bebek gibi bir tedavi yaptırmak durumunda kalabilirsiniz. Hormon yüklemeleri, dışarıdan yapılan hormon yüklemelerin de olumsuz etkileri var. Peki nasıl oluyor bu? Bozucu alan dediğimiz şey o dışarıdan gelen bir etkiyle etkilenen bölgedeki hücrelerdeki kalan biyoelektriksel bozukluktu. Bunu daha önce konuşmuştuk. E, Rahim dediğimiz yer bizim yani çok kutsal bir yer. Orası her ay kendini yeniliyor, bebeğe hazırlıyor, yeniden yapıyor ve hamilelikte de olağanüstü bir şekilde bir canlıyı orada, bir canlının, bir insanın olabileceği en güzel ortam orası. Hayatı boyunca, yaşam boyunca olabileceği. Orada onu besliyor, büyütüyor. Böyle olağanüstü bir organ. Dış bir etkenle maruz kaldığında, kesilip biçildiğinde, kürete edildiğinde orada biyoelektriksel hasar büyük bir olasılıkla olmazsa olmaz kalıyor. İşte bu kalan uyaranlar artık orada yara kapansa, iş bitse, kanaması bitse bile orada olumsuz sinyal üretmeye devam ediyor. Şimdi bu çok dikkat çekici çünkü ben 2005 yılıydı, 2000 veya 6 bir gazeteci hastam olmuştu. Kelebekle de köşe yazarıydı. Sezaryen olup hayatı kararan kadınlar diye bir yazı yazdı. Ben de tedavi olduktan sonra. O kadar çok kadın beni aradı ki o yıllar daha çok böyle gazeteler okunuyordu. Sezaryenden sonra ciddi ağrıları, romatizmaları, ayağa kalkamayanlar bunların hepsi fibromiyalji başlamıştı. Mutlaka içinizde beni dinleyenlerden bazıları da evet ya ben böyle jinekolojik bir şeyden sonra başlayan veya hafif de olsa var olan problemlerin çok fazla arttığını ve doğum yaptıktan sonra ayağa kalkamaz, işini gücünü yapamaz hale geldiğini hatırlayan veya yaşayanlar, deneyimleyenler vardır içimizde. Jinekolojik bölge problemlerinin böyle bir etkisi var fibromiyalji üzerinde ne yazık ki. Peki ne yapacağız? Birincisi doğurganlığımıza sahip çıkacağız ve çocuk sahibi olsak olmayı istesek de istesmesek de jinekolojik olarak aylık düzenimizin doğru devam etmesine ve sağlıklı olmasına dikkat edeceğiz. Bunun için bunu olumsuz etkileyecek şeylerden kaçınacağız. Mümkünse normal doğum yapacağız. Mümkünse veya mümkünse değil artık bu mümkün olmalı kendimize yönelik doğum kontrol yöntemlerinden kaçınacağız. Eşimizin kendisini korumasını sağlayacağız. Çünkü bize yapılan doğum kontrol hapı, spiral ve benzeri uygulamaların hepsi bizde sorun yaratıyor. Bizim sağlığımızda daha ciddi sorunlara yaratıyor ve bizim sağlığımız çok daha önemli. Sağlıklı bir anne olabilmemiz için de önemli. Peki başka ne yapacağız?
E, Herhangi bir nedenden dolayı kadın doğumcumuz bir hormonal bir ilaç kullanmamızı önerebilir. Yanlış değildir, doğrudur ama başka bir seçim olacağını da bileceğiz. E, Özellikle ben çok fazla hastamda deneyimliyorum. Daha bu ders çekmeye başlamadan bu sabah bir hastamdan geldi. İnanamıyorum diyor. Regl oldum. Hiç ağrım yok, hiç sıkıntım yok. Çok güzel geçti. Nasıl olduğuna inanamıyorum diyor. Evet, bu homeopatiyle sağlanan bir durumdu. Homeopati gerçekten de bu hormonal düzenlemelerde çok etkili olabilmektedir. Hatta öyle ki hani mesela miyom oluyor, çok fazla kanaması oluyor, hormonlu spiral takılıyor ya. Orada çok etkili miyomların yok olmasına gidecek kadar etkili tedaviler sağlayabilmektedir. O koskoca miyom nasıl yok olacak dersiniz, olabilmektedir. Bu yani benim deneyimin ötesinde Burnett homeopatide organ remedileri dediğimiz remedileri kullanan çok değerli bir homeopat ve 1800'lerin sonu 1900'lerin başında kaybettik kendisini. Onun kitapları var. Kitaplarında bir sürü vakasını anlatıyor ve çok başarılı tedavi sonuçları mevcut. Yapılabilir, bunu bilelim. Herhangi bir şekilde ertesi gün hapı, geciktirici gibi bir şekilde hormonal bir ilaç kullanmak durumunda kalırsak homeopatimizle irtibata geçelim ve hani sistemin adet düzenimizin bozulmasını beklemeden önlemini alalım. Çünkü şöyle bir şey, yani hormonal dediğimiz şey beyinden başlıyor, rahime yumurtalıklara kadar geliyor ama bu bir ileri ve geri bildirimli bir aks. Özellikle hipofiz düzeyindeki dışarıdan aldığımız sentetik hormonlar, ilaçlar hipofiz düzeyindeki düzenleme aksını ileri ve geri bildirimli aksı bozuyor. Oranın kafasını karıştırıyor. Yani programı bozuyor gibi. Geçici dönem iyi sonuçları olmuş gibi görünse de uzun vadede yine sıkıntılara neden oluyor. Hatta tedavi yaparken geriye dönüp bunlar önemli bir kriter olarak alınır. Homeopatik detoks dediğimiz bir çalışmada yapıyorum ben. Ve dünyadaki bu konuyla ilgilenen değerli homeopatlar da bu çalışmaları yapıyorlar. Peki başka ne yapacağız? Ha, bunları geçtik ve bunun bir sürüsü başımıza geldi ki çoğu kadının başına bunların bir sürüsü geliyor. Peki ne yapacağız şimdi? Ben öncelikli olarak bozucu alanın düzeltilmesini önemsiyorum. Ve özellikle işte sezaryanıydı, kürtajıydı, bu tür şeyler, spirali varsa önce hormonal şeyini düzenleyip ondan sonra spiralini de çıkarttırmayı tercih ediyorum. Ondan sonrasında burada bozucu alanı düzeltmede nöral terapiyi kullanıyorum. Yeterli oluyor mu? Bazen oluyor, bazen yetmeyebiliyor. Eskiden sadece nöral terapi uyguluyordum. Daha sonra auricula medicine, auricula terapi kulağı da kullanarak, kulak bir kontrol paneli diye bahsetmiştim. İkisiyle birlikte oradaki rahimin yansımaları ve o bölgenin yansımalarını da kullanarak bozucu alanları düzenliyorum. Ve sonrasında da genel normal fibromiyajlık birçok şeyi yaptığımla birlikte hormonal düzenlenmede homeopatiden özellikle de Ayziaga Layers metodu vardır. Katman katman o andaki durumu gözeterek aşama aşama hormonal düzenlemeyi de sağlıyorum. Çok kadın olmak bence dünyanın en güzel şeyi. Doğurgan anne olmak dünyanın en güzel şeyi. Ee, Ve bu bir anlamıyla çok güçlü ama bir anlamıyla çok da fragil. Yani aylık değişen bir şey. O yüzden de etkilenmeye açık. Bunu düzenlemek, bunda sağlıklı olmak için kendimiz de bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Size birçok görev veriyorum. Korunmaktan yapılacak müdahalelere ve belli bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Yani sadece kadın doğumcular size bir şey öneriyor ve yanlış değil ama onu bilebildikleri için onu öneriyorlar. Ama o hormonal ilaçlardan özellikle kaçınmanızı ben istiyorum ama karşısında bir şey koyarak, homeopatiyi koyarak bunu söylüyorum. Ve bu anlamda dikkatli olursak ve bozulmuş olanlar için de düzeltilme seçeneğini bilirsek daha sağlıklı kadınlar olacağımıza inanıyorum. Bu videoyu
paylaşırsanız, kadın olmak adına arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda YouTube kanalımdaki bu hasta okulumda birçok video yapmaya devam edeceğim. Daha ayrıntılı birçok ayrıntıyı konuşacağız. Sizinle deneyimlerimi paylaşacağım. Kanalıma da üye olursanız memnun olurum.